Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu benim tasarımım olan yeleği öreceğiz. Bu yeleği ben YouTube'a ilk başladığım sıralarda da kanalımda anlatmıştım. Yalnız o zaman acemilikten dolayı sesle problem olmuş. İzleyenlerin bazıları sesin çok iyi geldiğini söylerken büyük bir kısmı da sesin çok zor duyulduğunu, çok boğuk çıktığını söylediler. O nedenle ben aradan da bu kadar uzun zaman geçmişken bir kez daha anlatmak istedim modeli. Ben bu modeli, bu yeleği çok uzun yıllar önce tasarlamıştım. Ama YouTube kanalımı açtıktan sonra paylaştım ve ondan sonra da çok popüler oldu. Popüler olduktan sonra da ben bu modele bir isim koymak istedim. Ve Instagram'dan arkadaşların da ortak fikriyle fırtına modelini koyduk. Bu fırtına modeliyle kanalımda başka projeler de var. Bundan sonra da daha olacak inşallah. Şimdi bunu yeniden birlikte öreceğiz. Çok kolay ve çok keyifli bir model. 3 parçadan oluşuyor. Önce arka parçasını ördüm. Daha sonra 2 tane ön parça örerek modeli tamamladım. Yanlarda dikiş var. Burada haroşa dikişi olduğu için hem belli olmuyor. Ben birçok örgümde, hemen hemen her örgümde, arada belki birkaç tane vardır farklı olarak, hemen hemen her örgümde haroşa dikişi kullanıyorum. Çünkü içeriden kesinlikle bebeği rahatsız etmiyor. Özellikle kol dikişinde de çok kullanıyorum ben bunu. Yani örgüm haroşa olmasa bile kolda yine buradaki aynı tekniği uygulayarak ördüğüm için dikiş de aynı şekilde haroşa dikişi oluyor. Bir de omuzlarda dikişimiz var. Omuzdaki dikiş de böyle bu şekilde çok güzel oluyor. Kullandığım ipin detaylarını biraz sonra vereceğim. 100 gramda 250 metre uzunluğunda anti-peeling bir ip kullandım. Bundan önceki anlattığımda da yine 100 gramda 250 metre uzunluğunda bir anti-peeling ip kullanmıştım. Ama o ip aynı uzunlukta olmasına rağmen bundan bir tık ince bir ip olduğu için sadece arka bedeni farklı sayıda başladım. Normalde ben bunu 1,5 yaş örmek istemiştim. O nedenle arka bedeni biraz büyük başlayarak bütün diğer sayılarını, boyunu da aynı şekilde örmüş olmama rağmen 2 yaş ölçüsünde oldu. Çünkü kullandığım ip bir tık daha tok bir ip olduğu için daha büyük düştü ve tam 2 yaş ölçüsünde oldu. Eğer 2 yaş ölçüsünde örmek isterseniz bu şekilde örebilirsiniz. Ama aynı modeli aynı sayılarla 1,5 yaş örmek istiyorum derseniz de benim bundan önceki ilk ördüğümdeki ipi kullanarak ya da onun yapısındaki kalınlığı, yani o da 250 metre 100 gramda ama yapı olarak onun yapısına uygun olan, yakın olan başka bir iple ördüğünüzde de siz de 1,5 yaş ölçüsünde örmüş olacaksınız. Bu 2 yaş ölçüsünde oldu. Videonun sonunda hem santim olarak ölçüsünü vereceğim hem de daha büyük yaşlara nasıl büyütebileceğinizi anlatacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir. Tıpkı Instagram'daki gibi abone ol tuşuna tıklamanız yeterli olacaktır. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda takıldığınız bir kısım olduğunu da sorarsanız, eğer görürsem, bazen yoğun akışta göremeyebiliyorum, mutlaka dönüş yapıyorum. Eğer siz de örerseniz Instagram'dan benimle paylaşabilirsiniz. Gördüğümde çok mutlu oluyorum. Ne güzel, işe yaramış diye düşünüyorum. Evet, eğer hazırsak hadi birlikte örelim. Yine Coed Baby ile öreceğim. 100 gramda 250 metre uzunluğunda bir ip. Siz de 100 gramda 250 metre uzunluğunda herhangi bir iple örebilirsiniz. Üzerinde 4-4,5 numara şiş uygun olduğu yazıyor. Ben 4 numara ile öreceğim. Benim elime 4 numara uygun oluyor bu ipte. Siz de kendi elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz. Eğer eliniz çok bolsa 3,5'la, hatta 3'le bile örebilirsiniz. Renk numarası da 11451. 4 numaralı şişime klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atarak başlıyorum. Arka bedenden başlıyorum örmeye. Ben 3 parça halinde ördüğüm örgüleri genellikle arka bedenden başlıyorum ki
Ona göre ilk yerlerini de ayarlayabilmek için. 4 numaralı şişime 62 ilmek attım ve ilk sıradan örmeye başlıyorum. Başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. Ben yine başta ve sonda 2 tane haroşa öreceğim. Beni takip edenler biliyordur. Ben genellikle başta ve sonda 2 tane haroşa bırakıyorum dikişte kullanmak için. Bu şekilde yaptığımda bebeği içeriden kesinlikle dikiş rahatsız etmiyor. Düz bir dikiş oluyor tıpkı dış taraftaki olduğu gibi. Şimdi 2 tane haroşa ile başladım. İlk ilmeğimi de ördüm. İlk sırada olduğu için normalde ilk ilmeklerimi örmeyeceğim. İkili lastik öreceğim. Çiftli lastik. İpimi içeri alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 2 İpimi dışarı alıyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2 2 tane ters, 2 tane düz. Evet, 2 ters 2 düz çiftli lastik olarak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Arka beden örüyorum. İlk sıradayım. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. 2 tane düz, 2 tane ters ve 2 tane haroşa. Evet, ön yüze geçtim. Model lastik kısmında ikinci sırayı örüyorum. İlk 2 ilmeğim haroşa, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi de ördüm ve burada bir diş haroşa oluşmuş oldu. Bu kenarda böyle burası diş olarak devam edecek ki dikişte kullanacağım. Şimdi sırada 2 tane düz ilmeğim var. Ve 2 tane ters. Evet, çiftli lastik örüyorum. 2 düz, 2 ters. Sıra sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. İkinci sırayı örüyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. 2 tane düz, 2 tane ters, 2 düz ve 2 tane haroşa. Ben haroşaları düzden ördüğüm için haroşaları da düz örüyorum. Arka yüze geçtim. Haroşalar bazen bana soranlar oluyor. Neden düze de haroşa diyorsunuz diye. Hayır, düze haroşa demiyorum. Buradaki ilmekler haroşa ilmekleri. Ön yüzde de arka yüzde de düz ya da hep ters olarak ördüğümüzde haroşa dişi oluşuyor. Ben burada haroşa diye belirtiyorum ki düzden ören arkadaşlar varsa burayı haroşa olarak görsünler diye. Şimdi 3. sıraya geçtim. 3. sırada da yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi de yine haroşa örüyorum. Ve sırada 2 tane ters var. 2 ters. Ön yüzde 2 tane düz. Arka yüzde 2 tane ters. Evet, şimdi 1, 2, 3. sırayı örüyorum ben. Toplam 11 sıra öreceğiz etek lastiği için. Lastik kısmını bitirdim. Şu anda ön yüzdeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra lastik ördüm. Fırtına modelini uygulayacağım ve fırtına modeli arka yüzde başladığı için ilk sırası ön yüzde bir sıra düz örerek arka yüze geçtim. Şimdi modeli burada ilmek sayısı çok olduğu için ve sırada kesmek istemediğim için küçük bir parçada modeli anlatacağım. Yine modelde de buradakiler gibi başta ve sondaki 2'şer tane haroşa olacak. Bu 2 tane haroşalar zaten kol altına kadar devam edecek.
Aynı şekilde küçük parçada anlatacağım ve sonra burada uygulamaya başlayacağız. Eğer siz haroşaları düzden değil de tersten örüyorsanız bu benim ördüğüm bir sırayı örmeyin. Bir sıra lastiği ördükten sonra direkt fırtına modeline başlarsınız. Ve ben açıklama kısmına haroşaları tersten örenler için de fırtına modelinin anlatımını ekleyeceğim. Bu küçük parçada göstereceğim fırtına modelini. Tıpkı yeleğe başladığım gibi çift lastik olarak başladım. Başta ve sonda 2 tane haroşa var. Ve lastik kısmı bittikten sonra bir sıra düz örerek arka yüze geçtim. Şimdi burası modelin birinci sırası. Modelin birinci sırasında bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sıra boyunca bütün ilmeklerimi haroşa örüyorum. Biraz önce de söylediğim gibi eğer siz haroşaları tersten örüyorsanız, haroşaları tersten örenler için bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına linkini ekledim. Video yayınlandıktan sonra yorumlara da eklerim linkini. Evet, bir sıra düz ördüm ve bir diş haroşa oluşmuş oldu. Şimdi ön yüzdeyim ve modelin ikinci sırasını örüyorum. İkinci sırada yine bütün ilmeklerim haroşa. Son 2 ilmeğim de haroşa ama ben hep düzden ördüğüm için bütün sıra boyunca düz örmüş oldum. Şimdi modelin 3. sırasındayım ve yine bütün ilmeklerim haroşa olacak. Model her bir bölümü 3'er sıradan oluşuyor. 3 sıra ördüğümüzde 2 diş haroşa oluşuyor. 3 sıra düz ördüğümüzde 3 sıra düz, sonra 3 sıra pirinç ve 3 sıra düz olarak örüyoruz. Çok keyifli, çok güzel bir model. Öğrenen herkes aynı şeyi söylüyor. Hem kolay hem keyifli. Modelin ilk kısmı olan 2 diş haroşa oluşmuş oldu. Şimdi düz örgü kısmına geçiyorum. Ben yine başta ve sondaki haroşa ve düz ördüğüm için bütün sıra boyunca düz örüyorum. Modelin 4. sırası. Arka yüze geçtim. Başta ve sonda 2 tane haroşa ilmeğim var. Ortadaki bütün ilmeklerim ters. Modelin 5. sırasını örüyorum. Ve son 2 ilmeğim haroşa. Tekrar ön yüzdeyim. Ve modelin 6. sırasını örüyorum. Bütün ilmeklerim düz. Modelin ikinci kısmını da böylelikle bitirmiş oluyoruz. Evet, haroşa kısmı bitti. Düz kısmı bitti. Şimdi pirinç örgü kısmına geçiyoruz. Modelin
yüzündeyim ve 7. sırayı örüyorum. İlk 2 ilmeğimi yine haroşa, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir tane ters örüyorum, bir tane düz. Pirinç örgüsünün ilk sırası, biliyorsunuz, bilmeyenler için de söylüyorum. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, sıra sonunda 2 tane haroşa. 1, 2. Modelin 7. sırasını örüyorum. 1, 2, pardon, 3, 6, 7, 8. sırasını örüyorum. Modelin 8. sırasındayım. 2 tane haroşa ilmeğimi ördüm. Şimdi pirinç örgüsü için ters ilmeğimi üzerine düz olarak örüyorum. Düz ilmeği ters örüyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonunda yine 2 tane ilmeğim haroşa. 1, 2. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilk ilmeğim haroşa ve pirinç örgüsünün de 3. sırasını örüyorum. Modelin de 9. sırası. Düz üzerine ters, ters ilmeğin üzerine düz örüyorum. Düz ilmeğin üzerine ters, ters ilmeğin üzerine düz. Sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar bu sırada bu şekilde devam ediyor. Ve her bölüm 3 sıradan oluşuyor demiştim. Bu pirinç örgüsünün de 3. sırası bitiyor. Son 2 ilmeğim haroşa. Evet. 3 sıra ördüm haroşa, 3 sıra düz ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Düz örgü oluştu. 3 sıra pirinç ördüm. Şimdi tıpkı buradaki gibi 3 sıra düz örgü öreceğim. Ve modelin 10. sırasındayım. 10. sırada bütün ilmeklerim düz. Arka yüze geçiyorum. 11. sırayı örüyorum. 11. sırada 2 tane başta ve sonda haroşa. Aradaki ilmeklerin hepsi ters. İki tane haroşa. 1, 2. Modelin son sırasına geldim. Ön yüzdeyim. Ve bu sırayı da bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum.
Evet, model tamamlandı. Fırtına modeli. 2 diş haroşa, 3 sıra düz, 3 sıra pirinç, 3 sıra düz olarak ördük. Şimdi tekrar birinci sıradan itibaren başlayacağız. Her 12 sırada bir model kendini tekrar edecek. İlk sıradan itibaren tekrar başlayacağız. Yani bu sırada bütün ilmekler haroşa olacak ve ön yüzde bir diş haroşa oluşmuş olacak. Burası modelin birinci sırası. Ve her 12 sırada bir model birbirini tekrarlayacak. Evet, modelin birinci sırasını ördüm. Tıpkı buradaki gibi yine bir diş haroşa oluşmuş oldu. Buradan tekrar ikinci sırayı örerek devam edeceğiz. Şimdi ben 11 sıra lastik kısmını örmüştüm. Bir sırada ön yüzden örerek arka yüze geçmiştim ve şimdi buradan birinci sıradan itibaren modeli uygulamaya başlıyorum. 12 sırada bir model birbirini tekrar edecek ve kol altına kadar bu şekilde örüp kol altı kesmelerine geçeceğiz. Arka bedeni tamamladım. Şuradan haroşaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi artık kol kesmelerine başlayacağım. Ama önce bir santim olarak ölçü vermek istiyorum. Kol altına kadar 21 santim boyunca örmüş oldum. Şimdi artık kol kesimlerine başlıyorum. Kol kesimleri her ön yüzde olacak. Kol bandı için 6 ilmek ayırıyorum. Şimdi ilk 5 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeği örerken 6 ve 7. ilmeği birlikte örerek bir tane sağa doğru kesme yaptım. Sırada ne var? Düz ilmekler var. O yüzden düz ilmekleri örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Kol kesimlerini yapıyorum. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Şimdi bu sıradaki ilmeği ve bir sonraki ilmeği örecekmiş gibi sağ şişimi alıp yönünü değiştirdim. Ve tekrar sol şişimi takıp sola doğru kestim. Eğer sizin ilmeklerinizin yönü zaten sola doğruysa, yani ilmeklerinizin yönü şu şekilde ise değiştirmenize gerek yok. O zaman da buradaki eksiltmeyi yaparken yönünü değiştirmeniz gerekecek. Eğer benimki gibi aynı şekilde ise ilmeklerinizin yönünü değiştirmek gerekiyor. Şimdi burada 6 tane haroşa olacak. İlkini keserek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeği örmeden alacağım. İpimi kendime doğru alıyorum. Ve 6. ilmeği örmeden aldım. Bundan sonra kol bandında düz hat ilerleyeceğiz. Altı tane kol bandı için haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar. Arka yüzdeyim. Sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar ters örerek devam ediyorum. 2, 4, 6 ilmek kaldı sıra sonunda ve bu 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi kendime doğru alıyorum ve 6. ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüze geçtim.
İkinci kesmeleri yapacağım kol için. 5 tane haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5 haroşa ördüm. 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek bir tane kesme yaptım. Düz sırada olduğum için düz devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar düz olarak devam ediyorum. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Şimdi bu ilmeğin ve sıradaki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte örerek sola doğru kesme yaptım. 2, 3, 4, 5, ipi kendime doğru aldım ve 6. ilmeği örmeden aldım. Şimdi burada 3 sıra 1, 2, 3 sıra düz örgümüz bitti. Sırada pirinç örgü var. Yine başta ve sonda 6'şar tane haroşa 1 2 3 4 5 6 haroşa. Arada pirinç örgüler var. Yani bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonunda da 6 ilmek kalınca 6 ilmeğimi de haroşa öreceğim. Tekrar ön yüzdeyim. 2 tane kesme yaptım kol için. Üçüncüyü de şuradan şöyle göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 ile 7'yi birlikte örerek bir tane kesiyorum. Ve pirinç örgüsü olduğu için düz örgüyü ters örüyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. Düz ilmek ters, ters ilmek düz. Bu şekilde pirinç örgüye devam ediyorum. Sonda 7 ilmek kalınca oradan da bir tane eksiltme yapacağım. Toplam 5 bu taraftan, 5 diğer taraftan eksiltme yapacağım. Toplam 10 ilmek eksilmiş olacak. Şimdi her ön yüzde birer tane eksilterek ve aradaki model sırasında takip ederek devam edelim. Kol eksiltmeleri bitti. 5 bu taraftan 5 bu taraftan eksilttim. Toplam şişimde 62 ilmek vardı. Şu anda 52 ilmek var. Bundan sonra artık bu şekilde yine modeli devam ettireceğiz. 6 bu tarafta 6 bu tarafta kol bandı haroşa olarak devam edecek. Şurada şu 2 diş haroşadan sonra sayıyorum. Orada kol bandını oluşturmaya başladık. 1, 2, 3, 4, 5 diş oldu şu ana kadar. Toplam burası 19 diş olacak. 19 dişten sonra bir sırada ön yüzde öreceğiz. Ve arka yüzünde de ense çalışması yapacağız. Şimdi ben burada 19 diş örüp ön yüzde de örüp arka yüze geldiğimde tekrar geleceğim. Kol bandını 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 diş boyunca ördüm. Sonra ön yüzde örerek arka yüze geçtim. Şimdi burada haroşalardan sonra düzlüğü ördüm. Sırada pirinç örgüler var. Altı tane haroşayı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 pirinç örgüsü için bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Burada 9 ilmek örmüş oldum. Bu tarafta da yine 9 ilmek var. Bu aradaki ilmekleri haroşa olarak öreceğim. Ense çalışması yapıyorum.
34 ilmek haroşa olacak. Artık arka beden bitmek üzere. Arka bedenden sonra 2 ön bedeni de ördükten sonra kenarlara da bir çalışmamız olacak. Düğmeleri dikeceğiz ve bitireceğiz. Hem çok kolay hem de çok keyifli ilerleyen bir model. Bunu öğren herkes de aynı şeyi söylüyor zaten. Umarım bu video daha anlaşılır olmuştur. Bunu ilk anlattığımda biraz acemiliğime geldi ve seste bozukluk varmış. Yani bazen normal de çıkabiliyor. Ben kulaklıkla dinlediğimde sesi sonuna kadar açtığımda bir sorun yok. Ama birçok izleyici seste sorun olduğunu söylediği için hiç anlamayanlar bile varmış. O nedenle tekrar çekmek istedim bu videoyu. Umarım bu anlaşılır olmuştur. Şimdi bu aradaki 34 tane ilmeği haroşa olarak ördüm. Ve yine 3 tane pirinç için öreceğim. Pirinç modeli için. Bir ters, bir düz, bir ters ve 6 tane haroşa. 1, 2, 3, 4, 5. İpi kendime doğru aldım. 6. ilmeği örmeden aldım. Şimdi burada ensede bir diş haroşa oluşmuş oldu. Ensede 3 diş haroşa öreceğiz. 3 dişten sonra da bütün ilmeklerimi örerek kesme tekniğiyle keserek kapatacağım. Bu ense kısmında 1, 2, 3 diş boyunca ördüm. Şimdi örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi keserek kapatıyorum. Yani ilmeğimi örüyorum ve önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Örüyorum, önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde arka bedende bitmiş oluyor. Sırada 2 tane ön beden var. Son ilmeğim kaldı. Onu da ördüm. Şişimdeki ilmeğimi de bir kez daha örüyorum. Ve dikmek için birazcık ip bırakıyorum. Bu bıraktığım iple omzu dikeceğim. Evet, arka beden bitmiş oldu. Şimdi ön beden için ben şişime yine klasik ilmek atma tekniğiyle 34 ilmek atıp geliyorum. Evet, şişime 34 ilmek attım. Şimdi burası arka beden. Arka beden bu şekilde yerleşecek ön bedene. Sol bedenle öreceğim. Burası kenar olacak dikeceğimiz kısım. Burası da ilik bandı olacak. Yani burada ilik bandından başlayacağım. Örgünün şu anda arka yüzündeyim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa. Yine çiftli lastik öreceğim. Sonda 2 ilmek kalıncaya kadar çiftli lastik. 2 tane ters. 2 tane düz. Evet, 2 ters. 2 düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum.
Birinci sırayı örüyorum. Ön bedeni örüyorum. Sol ön bedeni. 2 tane düz ördüm. 2 tane ters. Ve sıra sonunda 2 tane haroşa. Burası dikiş yapılacak olan kenar kısım. Döndürüyorum. Ön yüze geldim. Buradaki kenar banda denk geldiği için, ön kısma denk geldiği için ip bırakmadım. Bunu arkadan gizleyeceğim. Bu tarafı dikerken de arkada bıraktığım ipi kullanacağım. İki tane haroşa örüyorum. 1 2, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. İki düz. İki ters. İki düz. İki ters. Ön yüzde sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar lastik örüyorum. Çiftli lastik. İki tane düz ve 6 tane haroşa. 1 2 3 4 5 ipi kendime doğru alıyorum. 6. ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. İlk ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 haroşa kenar ilmeklerim. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Evet, şu anda 1 2 3. sırayı örüyorum. Burada kenar ilmeklerim hep düz olarak çıkacak. Tıpkı arka bedeni örerken kol bandını ördüğümüz gibi düz çıkacak. Yani son ilmeği örmeyeceğiz. Başta ilmeği örerek alacağız. Bu tarafta dikişte kullanacağımız için 2 tane haroşa olacak. Ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Kenarı tırtıklı olacak. 9 sıra örelim. 9 sıra sonra ilk iliği açacağız. Lastikte 9 sıra ördüm. Şu anda 10. sırayı örüyorum. Şuradan da haroşaları saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa oluşmuş oldu. Şimdi 10. sırayı örerek ilerliyorum. 2 tane ters. 2 tane düz. Ve 6 tane haroşaya geldim. Bir ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek şişime doladım. Ve 3 ilmeği örüyorum. 1 2 ipimi kendime doğru alıp 3. ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. Burası örgünün lastik kısmının 11. sırası. Arka bedende de lastik kısmını 11 sıra örmüştük. 1 2 3 4 5 6 kenar bant ve 2 ters, 2 düz. Devam ediyorum. Sıra sonunda 2 tane haroşa örüyorum. 11 diş lastik kısmını ördüm. 2 4 5 diş sonra ilk iliğimi açtım. İlikten sonra da bir diş daha örmüş oldum. 11 sıra lastiği ördükten sonra ön yüzde düz örerek arka yüze geçeceğim ve arka yüzde de yine fırtına modelini uygulamaya başlayacağım. Yine aynı bu modeli uygulamaya başlayacağım. Yani ön yüzde bir sıra düz örerek arka yüze geçeceğim. Arka yüzde birinci sırasında model 12 sıradan oluşuyor. 2 diş haroşa, 3 sıra düz,
3 sıra pirinç, 3 sıra düz ördüğümüzde 12 sıra örmüş oluyoruz ve bir model sırası tamamlanıyor. Sonra birinci sıradan tekrar başlayacağız. Şimdi ön yüzde düz olarak öreceğim. Arka yüzde birinci sıradan itibaren bu fırtına modelini uygulamaya başlayacağım. Ve 10 diş arayla 4 tane ilik açacağım. Bir tane açmıştım. 3 ilik daha açacağım. İlik araları 10 diş olacak. Bu arada da yine aynı şekilde fırtına modelini uygulayacağım. Bu kenarda da ikişer tane haroşa olacak. Bu şekilde 4 tane iliği açıp gelelim. Sol ön bedeni örüyorum. 10 diş arayla 2, 4, 6, 8, 10 diş arayla 1, 2, 3, 4 tane ilik açtım. 4. ilikten sonra 2 diş haroşa ördüm. Ve modele de devam ediyorum. Şu anda haroşa sırasındayım. Ve sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Burada ilk yaka kesimini yapacağım. Evet, 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte yönünü değiştiriyorum. Ve 2 ilmeği birlikte kestim. 1, 2, 3, 4, 5, ipi kendime doğru aldım ve 6. ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine modele göre örüyorum. Modelde sırada haroşalar olduğu için bu sırayı haroşa olarak örüp tekrar ön yüze geçiyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Tıpkı arka bedende olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa sırası örmüş oldum. Haroşa modeli. Şimdi artık burada hem kol kesimi hem yaka kesimi yapacağım. Bir önceki sırada yani ön yüzde yaka kesimine başlamıştım. Şimdi hem kol hem yaka kesimi olacak. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi birlikte kesiyorum. Düz modele geçtiğim için düz örerek sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar ilerliyorum. Yaka için bir kesme yapmıştım. Şimdi ikinci kesmeyi yapacağım. 2, 4, 6, 7. Evet, 7 ilmek kaldı. Şimdi bu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve sola doğru bir tane kesme yapıyorum. Ve yaka için ikinci kesmeyi yapmış oldum. 2, 3, 4, 5, 6. Arka yüzde ilk 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa. Evet, haroşalardan sonraki düz ilmek sırasında, model sırasına geldiğim için aradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda da 6 ilmek kol bandı için haroşa olacak. Sıra sonuna doğru ters örerek ilerliyorum.
2, 4, 6 ilmek haroşa. 1, 2, 3, 4, 5 ipimi içeri alıyorum ve 6. ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi kol bandında da yine buradaki ilmek düz olarak devam edecek. Şimdi bu sırada yine hem kol hem de yaka için eksiltme yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile 7'yi birlikte örerek bir tane kestim. Düz sıra olduğu için düz devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar. İki, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve sola doğru kesme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeği örmeden aldım. Bu şekilde başta ve sonda 6 tane haroşa ve hem koldan hem de yakadan kesim yapmaya devam edeceğim. Koldan 5 tane kesim yapacağım. 2 tane yaptım. 3 tane daha yapacağım. Yakadan da devam edeceğim kesmeye. Her ön yüzde yapıyorum eksiltmeleri. Her ön yüzde hem koldan hem de yakadan birer tane eksiltme yaparak devam ettim. Şu anda koldan toplam 5 tane eksiltme yaptım. Artık koldan eksiltme yapmıyorum. Sadece yakadan eksiltme yapacağım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane kenar ilmek. Haroşaya devam ediyorum. Modelde haroşa sırasındayım. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. İki, 4, 6, 7. 7 ilmek kalınca 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve sola doğru kesme yapıyorum ve yakadan bir tane daha eksiltme yapmış oldum. Bu şekilde yine başta ve sonda 6'şar tane haroşa devam edecek. Burası kol bandı, burası yaka bandı. Sadece her ön sırada yakadan birer tane eksiltme yaparak devam edeceğim. Şişimde 15 ilmek kalıncaya kadar. Yaka eksiltmeleri de bitti. Şu anda şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek kaldı. Şuradan şu iki haroşadan sonra kol başlamıştı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 diş haroşa boyunca ördüm. Buradaki haroşaların sayısı 24 oluncaya kadar öreceğim ve örerek kesme tekniğiyle de keseceğiz. Şimdi burayı tamamlayalım. 6 tane bu tarafta, 6 tane bu tarafta haroşa var. Ortadaki 3 ilmek de yine model devam edecek. Yeleğin sol ön bedeni bitti. Şimdi sağ ön bedene başlayacağım. Şişime 34 ilmek attım. Şu şekilde ön yüzde. Bu taraf kenar bantı olacak. Burası da dikişe gelecek. O yüzden dikişe geleceği için de biraz ip bıraktım dikmek için. Şimdi buradan 2 tane haroşa ile başlıyorum. Bunları alalım. İki tane haroşa, 1,
2, 2 ters, 2 düz. Yine çiftli lastik yapıyorum. 2 ters, 2 düz. Şu anda sağ ön bedeni örüyorum. Sıra sonunda 6 tane ilmek kalıncaya kadar 2 ters 2 düz çiftli lastik yapıyorum. Evet, sıra sonunda 2, 4, 6 ilmek kaldı. 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi kendime doğru alıyorum ve 6. ilmeği örmeden alıyorum. Burası ön bant olduğu için düz çıkacak. 6 tane haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa. Sırada 2 düz ilmek var. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar 2 düz 2 ters örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek haroşa olacak. İki tane haroşayla tamamladım. Şu anda ikinci sırayı ördüm. Şu şekilde. Burada 6 tane haroşa, sonda 2 tane haroşa olacak. Ve normal 2 ters 2 düz lastik öreceğim. Tıpkı burada ördüğüm gibi 11 sıra boyunca öreceğim. Sonra bir sıra düz örüp arka yüzde de model kurmaya başlayacağım. Ve 12 sırada bir model değişerek burada şöyle şuradan itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Tam 37 diş burada oluncaya kadar öreceğim. Ondan sonra da yaka kesimlerine, daha sonra da kol kesimine başlayacağız. Sağ ön bedeni de yaka kesimine kadar ördüm. Şimdi şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 diş boyunca ördüm. Ve şimdi artık burada yaka kesimine başlayacağım. Bir de şurada unutmamak için ilmek belirleyici taktım. Burada bir yumak ipim bitti. Arkayı ördüm. Sol ön bedeni ördüm. Sağ ön bedeni de buraya kadar ördüm. Ve burada ikinci yumağa başladım. Şimdi burada ilk yaka kesimine başlıyorum. Altı tane, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşayı ördüm. 6 ve 7.'yi birlikte örüyorum.
Ve bu taraf için de ilk yaka kesimini yapmış oldum. Burası haroşa sırası olduğu için sıra sonuna doğru devam ediyorum. Yakada ilk kesimimi yaptım. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Kol kesimine bu sırada başlamayacağım. Arka yüze geçtim. Yine ikinci haroşa sırasını örerek devam edeceğim. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi şu haroşa sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Şimdi artık hem yaka hem kol kesimini yapacağım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ile 7'yi birlikte örerek bir tane kestim. Düz örerek ilerliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar. Sıra sonunda 7 ilmek kalınca bir tane de kol için kesme yapacağım. İki, 4, 6, 7. Bir tane daha örüyorum. Evet, sıra sonunda 7 ilmek kaldı. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve sola doğru kesme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi kendime doğru alıyorum ve 6. ilmeği örmeden alıyorum. Çünkü artık bu tek ilmek kol için düz olarak devam edecek. Evet, ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek kol bandı için haroşa ördüm. Sırada ters ilmekler var. Sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar ters örüyorum. Evet, sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar ters ördüm ve 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'yı örmeden alıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Her ön yüzde birer tane hem yakadan hem de koldan kesme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ve 7. ilmeği birlikte alarak sağa doğru kesiyorum. Yine düz sıradayım. Düz olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmek kaldı. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum 2 ilmeğimin ve 2 ilmeği birlikte örerek sola doğru bir tane kesme yaptım. 2, 3, 4, 5,
6. ilmeği örmeden aldım. Yakadan 3 kez eksiltmiş oldum. Koldan da 2 kez eksilttim. Her ön yüzde hem yakadan hem koldan eksiltmeye devam edeceğim. Koldan 5 tane eksiltmeyi tamamladığımda tekrar geleceğim. Şu anda koldan 2 kez eksiltme yaptım. 3 kez daha eksiltme yapacağım. Aynı zamanda yakadan da yapacağım. Ve daha sonra sadece yakadan kesmeye devam edeceğim. Kol kesimleri bitti. Kolda 5 kez kesim yaptım. Yakadan da 6 kez kesim yapmış oldum. Çünkü bir sıra önce başladım yakadan kesmeye. Şu anda şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek var. Şimdi artık sadece yakadan kesmeye devam edeceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeği birlikte örerek sağa doğru bir tane kestim. Yakadan kesmiş oldum. Artık koldan kesmiyoruz. Burada modeli uygulamaya devam ediyorum. Haroşa sırasındayım. Şu anda artık sadece her ön yüzde yaka için kesme yapacağım. Kol için kesme bitti. Evet. Sadece yakadan her ön yüzde birer tane keserek şişimde toplam 6, 12, 15 tane ilmek kalıncaya kadar devam edeceğim. Yaka kesimleri de tamamlandı. Şu anda şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek var. Şimdi bu 15 ilmeği omuza kadar öreceğim. Şuradan sayıyorum. 2, 4, şurada 2 tane haroşa var. O bittikten sonraki haroşaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diş boyunca örmüş oldum. Burayı 24 dişe tamamlayacağım. 24 diş olunca bütün ilmeklerimi örerek kesme tekniğiyle keseceğim. Ve ipimi dikmek için bir miktar ip bırakarak keseceğim. Örgüyle ilgili olan kısım bitmiş oluyor. Bundan sonra yanları ve omuzu dikeceğiz. Sonra da bu kenarda bir tığ ile çalışmamız olacak. Şimdi ben bu omuzu da tamamlayacağım. Dikişler için tekrar geleceğim. Ben yeleğin omzunun bir tanesini diktim. Gördüğünüz gibi böyle çok düzgün bir dikiş oluyor. Dış yüzden dikiyorum. İç taraftan da bu şekilde. Yan dikişini de yaptım. İçten de böyle gayet dümdüz oluyor. Şimdi bu tarafı da birlikte yapacağız. Önce omuzu birleştirerek başlıyorum. Arka bedeni örerken ip bırakmıştım dikmek için. Onunla dikeceğim. Şimdi buradaki ilk ilmeğin şurada ilmekleri kapattığımızda V şeklinde oluşuyor. Bunun dış tarafından yani kendimize doğru olan tarafındaki ilmeğin içine giriyorum. Şöyle gireceğim ilkinde. Şimdi buradaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Burada da yine aynı ilmeğin içine giriyorum ve ilk ilmeğin içlerine girmiş oldum. Sonra sıradaki ikinci ilmeğe giriyorum. Burada da yine dış taraftaki her iki tarafta da dış tarafa giriyorum karşılıklı olarak. Bir arka bedenden bir de ön bedenden alıyorum. Bir arka beden, bir ön beden.
Buraya kadar dikeceğim. Evet, burası tam böyle karşılıklı geldi. Sırayla ilmeklerin içine girerek dikiyorum. Evet, son ilmeğin içine girdim. Buradan tekrar şu en son girdiğim yerden içeri doğru alıyorum ipimi, iğnemi. Buradan zaten tığla geçeceğim için şuranın çok düzgün olması önemli değil. Ama yine de ben şöyle bir kez geçiyorum buraya. Tekrar karşıya geçiyorum. Burada şu ipimle şöyle biraz daha yakına geleyim. Bu ipi bağlıyorum. Ve birazcık ilmeklerin içinden, haroşaların içinden geçerek ipimi yürütüyorum. Aynı şekilde buradaki ipimi de tığ ile birazcık yürüteceğim ve onu da keseceğim. İpleri biraz yürütmeden kesmiyoruz. Şimdi omuz birleştirmesi bitmiş oldu. Yan dikişi yapacağız. Onu da yine dışarıdan dikeceğim. Ön yüzden yani. Arka bedeni örerken dikmek için ip bırakmıştım. Onunla dikiyorum. Diğer tarafı da ön bedeni dikerken, örerken ip bırakmıştım. Onunla diktim. Şimdi şöyle karşılıklı getiriyorum. Ve buradaki ilk ilmeğin içine girdim. Şu alttaki ilmek. Ve karşı tarafa da burada sıkıladım. Şimdi burada ilk başlarken doğru yerden başlarsak ve kaydırmadan gidersek hiç sıkıntı olmaz. Şu düz giden haroşa hattı var. Ondan sonra sayacağım, şu haroşa hattından sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani buradaki haroşa dişi ilk haroşa dişi. Bunun içine girdim. Burada da yine o düz giden haroşa hattından sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan başlıyorum. Evet, buradan doğru başladığımızda ve kaydırmadan gittiğimizde hiç sıkıntı olmayacak. Sırayla bir arka bedenden
bir ön bedenden. Burada haroşa dişleri oluşmuştu. Onların içine giriyorum. Bir arka beden, bir ön beden. Şu uç tarafından tutup sıkılıyorum ipimi. Ve evet, şu anda ilk haroşalara gelmiş olduk. Bu şekilde haroşa dişlerin içine girerek kol altına kadar dikelim. Kol altına geldiğimde o kısmı da nasıl yaptığımı göstereceğim. Yeleğin yan dikişini yapıyorum. Haroşa dişlerin içinden geçerek yapıyorum. Son 2 haroşa dişi kaldı. Bu düz olarak devam eden haroşa dişleri. Bundan sonra zaten kol bandı başlamıştı. Bu 2 taneyi daha dikeceğim. Bir tane arka bedenden alıyorum. Bir tane ön bedenden. Son olarak bir tane arka bedenden. Bir tane ön bedenden. Zaten burada haroşa dişleri bitiyor ve artık düz hat devam ediyor. Şimdi şöyle sıkılayalım. Şuradan içeriye geçiyorum iğnemle. Evet. Buraya bir tane düğüm atacağım. Şöyle haroşa dişlerin içine girerek birazcık ipimi yürütüyorum. Burada bir kere daha sıkılayacağım ipimi. Evet, birkaç tane daha yürüteceğim. Tamam, bu kadar yeterli. Bu ipimi tığla yürüteceğim. Şimdi burada da bir tane ipim var. Bunu da yürüteceğim. Ve artık şimdi isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle de çok şık görünüyor. Ama ben bu modeli tasarlarken o şekilde tasarlamıştım. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Tığ ile şimdi bir'e geçeceğim. Onu da nasıl yaptığımı göstereceğim. 3 milim tığla yapacağım ben. Tığın çok ince olmaması gerekiyor. Çünkü sıkmadan yapacağız. Şöyle önce bir tane zincir çekip sabitliyorum. Etek ucundan başlıyorum yapmaya. Buradaki ilk ilmeğin içine giriyorum. Ve ilmeği ön yüze aldım. Şimdi burada düz giden hattan ilmeğin içine her ikisi de burada V şeklinde devam ediyor. Her ikisi de tığımın üzerinde kalacak şekilde giriyorum. İlmeğimi alıyorum ve kaydırma yöntemiyle ilmeğin içinden geçiriyorum.
Sıradaki ilmeğin içine girdim. İpimi aldım ve tığımdaki ilmeğin içinden kaydırarak geçirdim. Çok bol da yapmayın ama sıkmayın da. İlmeklerin boyunda yapmak gerekiyor. Bir iki tane daha göstereyim. Kaydırmadan bütün ilmeklerin içine sırayla giriyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Şu omuz kısmını ve arkasını da nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet, omuza yaklaştım. İlmeğin içine giriyorum ve kaydırarak geçirdim. Son ilmeğin içine girdim. Burada tam omzun birleştiği yere de giriyorum. Kaydırdım. Ense kısmına geçtim. İlk ilmeğin içine giriyorum. Yine burada da ilmekleri kapatmıştık. Yine aynı şekilde her ikisi de tığımın üzerinde kalacak şekilde giriyorum ve kaydırıyorum. Kaydırarak tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmeğin içine girdim. İkisi de üstte. Tığla ipimi aldım, üste çıktım ve kaydırarak ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde buradaki omuz birleştirme yerine geldiğimde yine aynı şekilde birleştirerek devam edeceğim. Ve etek ucunda da bitireceğim. Daha sonra da bu kol kenarını da yine birlikte yapacağız. Evet, kenarlar bitti. Şimdi burada kol kısmını yapacağız. Yine bir tane zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. Ve buradan başlıyorum. İpimi yukarıya aldım. Yine aynı şekilde ön tarafı yaptığım gibi her ilmeğin içine girerek yapacağım. Her ikisi de tığımın üzerinde olacak. İpimi alıyorum ve tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Sırayla bütün ilmeklerin içinden geçiriyorum. Evet, bu da bir nevi aykort tekniği oluyor. Tığ ile yapılan bir aykort tekniği oluyor. Bunu örerek de yapabilirsiniz. İsterseniz son iki ilmeği düz hat çıkarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde çok düzgün oluyor. Evet, bu şekilde aynen devam ediyoruz. Bu kısma geldiğimizde de yine bu yakada yaptığımız gibi ortadan da bir tane ilmek alarak tekrar birer tane alarak devam edeceğiz ve burada
kol altında bitecek. Diğer kolda aynı şekilde yapacağız ve yeleğimiz bitmiş olacak. Şimdi ben bu kısımlarını da tamamlayacağım. Sonra tam boy olarak gelip santim olarak ölçüsünü vereceğim. Aynı zamanda da diğer yaş grupları için nasıl büyütebiliriz onları anlatacağım. Yeleğim bitti. Yine çok güzel oldu. Ben çok beğeniyorum bu modeli. Benim modelim diye mi bilmiyorum ama gerçi ördüğüm her şeyi çok beğeniyorum da bunun yeri bende ayrı. Şimdi önce santim olarak ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 30 santim, hatta şöyle. Evet. 30 santim. Boyu omuzdan itibaren 33 santim, hatta 33'ten biraz daha fazla. Tam 2 yaş ölçüsünde. 1,5 yaş, 2 yaş çok rahat kullanır. Eğer bebeğiniz minyonsa 3 yaşında bile kullanabilirsiniz. Şimdi eğer bunu büyütmek isterseniz şu şekilde yapacağız. Mesela bu 2 yaş, 3-4 yaş için 4'er tane, 4 bu tarafa, 4 bu tarafa, arkaya 8 ilmek ilave etmeniz yeterli olacak. Her yaş için 4'er tane önlere, 8 tane arkaya ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi bu 34 ilmek mesela. Bir üst bedeni yapacağımız zaman 38 ilmekle başlamamız gerekecek. Daha bir üstle başlayacağımız zaman da 42 ilmekle bu şekilde ilave ederek büyütebilirsiniz. Ama yine de garanti olsun diye buradaki modeli uygulayarak ya da sadece haroşa örerek şöyle küçük bir 10 santimlik bir parça ördüğünüzde kaç ilmekse, sizin beden genişliği olarak kaç ilmek istiyorsanız ona göre önce arkadan başlayarak örebilirsiniz. O zaman daha garantili olur. Çünkü bu örgüde herkesin elinin sıkılığına aynı ip ve aynı şişle örseniz bile değişiklik gösterebilir. Ya da dediğim gibi başta da söylemiştim, 100 gramda 250 metre uzunluğundaki iplerde de her markanın ipi birbirinden farklı yapıda olduğu için boyutu daha değişik olabiliyor. Zaten bizi en çok oyalayan şey de o. Yani bunun ölçüsü budur deyip gidip ip aldığımızda, mesela ben diyelim ki 2 yaş bunu örmek istiyorum. Gidip başka bir ip aldığımda bunun sayısı belli, başlayıp öreyim diyemiyorum. Aynı markanın farklı renginde bile değişiklik gösterebiliyor. O yüzden mutlaka bir ayarlama yapmak gerekiyor. Dediğim gibi siz de böyle 10 santim kadar örüp kaç ilmek 10 santime denk geliyorsa ona göre de ayarlayabilirsiniz. Beden genişliği olarak o şekilde. Boyunu da tabii hem kol altına kadar hem de kol altından sonra bu kol boyunu da daha büyük örmeniz gerekecek. Küçültmek istediğimizde de yine aynı şekilde 4'er ilmek önden, 8 ilmek arkadan küçülterek örebilirsiniz. Anlatırken söylemiştim, şurada bir yerde, yani arkasını ördüm, önünün bir tarafını ördüm. Diğer önü örerken şuralarda bir yerde ipim bitti. Yeni bir ipe başladım. Ama şöyle yaptım ben. Bundan sonra bir tane küçük bir tulum anlatacağım. En doğan tulumu. Onu da bu iple örmüştüm. Ondan artan iple ördüm ben. Yani yine 2 yumak ip almanız gerekecek bunu örmek için. Artan iple de o tulumu çok rahat örebilirsiniz. Yine bile ipim arttı çünkü. İsterseniz daha da çok alabilirsiniz ipinizi. Çünkü ben bu iple, hatta bu modeli de uygulayarak daha başka projelerim de olacak önümüzdeki haftalarda. Evet, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.